Herkese merhaba. Bakın arkadaşlar, tekne alırsınız, parasını ödersiniz ama bir küçük, herkes gözden kaçırdığı bir mesele var. O da römork meselesi, gördüğünüz gibi. Ya bu tekneler nasıl gidiyor? Neyle gidiyor? Bunun bir kalitesi var mı? Kalitesizliği var mı? At çekek neye göre uygun? Neler olmayınca uygun olmuyor? Kaç metreye kadar at çeki yapabiliriz? Bunlar genellikle römorkla yapıldığı için bu atlanılan bir konu ve ben bu baktığım zaman deniz teknelerle ilgili baktığım zaman, videolara baktığım zaman römorklarla ilgili ciddi şekilde anlatıcı, açıklayıcı bir şey yok. Onu şimdi sizlerle beraber İzoron, İzmir bir firması bir abimizle konuşuyor olacağız. Hem de o da hem kendi firmasını size anlatıyor olacak. Hem de bu römorkun özellikleri nelerdir? Hangisi olursa iyidir, kötüdür? Abim bir genel bize bir açıklama yaparsa sevinirim. Şimdi romorklarda normalde O1 belgesi olması gerekiyor. Öncelikle belgeli romork olması gerekiyor. Evet. Akabinde sıralı makaraların ve torsiyon dingil. Evet. Yani bunlarda toleranslar, Tolerans dediğiniz ağırlık yani mı? ağırlık toleransları. Ağırlık Yani toleransı. şimdi 750 kilo görünüyor tekne, içine konulan ekipmanlarla 800-900 kiloyu bulabiliyor. Evet. Abi Belli şimdi başlı tekneler. ben teknelerden anlıyorum ama izleyici arkadaşlarımız belki konuyla çok anlamayabilirler. Evet. Herkesin anlayacağı bir şekilde anlatırsan çok daha sevinirim. Ben anlıyorum bu arada. Aynen. O yüzden biraz da açıklamaya çalışacağım. Mesela Sözüne bu giriyorum. makaralar at çekte önemli bir rol Açıkta oynuyor. evet. Yani sığ yerde veya derin suda yükleme kolaylığı sağlar. Yani daha başka... Bu yerli firmanız değil mi? Siz kendiniz yapıyorsunuz değil mi? Yerli imalat. 88'den beri bu işin içerisindeyim. Abi siz bayağı uzun süredir yapıyorsunuz. Evet. Bundan önceki belgeli olarak Boçul'da yoktunuz yapıyorum. ama. Yoktum, Antalya'da yoktum. Antalya'da yoktunuz biliyorum. Çünkü ben daha Antalya'da öncekinde yok. baktığımda römorkla ilgili birisi yoktu diye hatırlıyorum. Evet. Biz değil mi? Videomuzda yoktu daha Evet, önceden. yok. Şimdi Şimdi romorklar sıcak daldırma galvaniz. Hı hı. O1 belgeli. Hı hı. Başka... O bir belgesi O1 firma mı belgesi- veriyor yoksa kişi tekne alırken mi alıyor? Firma, yani firmaya ait bir belgedir bu. Testlerle O1, alınan tamam. bir belgedir. Akabinde bu O1 belgeleri 750 kiloya olan grupta geçerli olur. Evet. 750 Kiloya kiloya kadar. kadar. Çünkü hani belirli bir şeyden sonra hani teknenin belirli 750'den metreden sonra fren sistemi girer. fren sistemi. 750 kiloya kadar isteğe bağlı olur. Aracın fren sistemi yeterlidir. Evet. Ama 750'den sonra mutlaka frenli olması Fren gerekiyor. sistemi olması gerekiyor. Yani arabaya elektrik aksamından bağlı olup buradan elektrikli bir fren Çarpma sistemimiz fren var. sistemi. Çarpma Çarpma fren- fren sistemi. Şöyle göstereyim ben çarpma onu fren örnek sistemi. olarak. Bu ne zamandır var böyle bir şey? Yıllardır var, yani yeni Var. olan bir şey değil. Hani Ama teknolojiyle ekonomik- gelişmiş bir şeylik var mı Yok, yok, peki? yok. Teknolojiyle ilgili bir şey değil bu. Yani yıllardır olan bir fren sistemidir bu. Evet. Çarpma fren sistemi dediğimiz, burada bir amortisör sistemi vardır ön gövdede. Evet. Kendi ağırlığıyla araca doğru yüklenerek Hı hı. frenleme yapar. Anladım. Kampana sistemi var. Yani uzun bu kaç metre peki burası? Bu 7,5 metre için. 7,5 metrelik bir Yani tekne için. ani bir durumda şunu mu anlayalım? Öne yığıldığında Burada teller bir- vasıtasıyla Bir fren süspansiyon, görevi Frenler, balatalar açıyor. Balatalar açıyor. süspansiyon Aynen. basınçla o Tabii ki. hızın vermiş olduğu Şimdi basınçla rampadan tetikliyor. iniyorsun. Tabii. Anladım. Demek Rampadan istediği o. iniyorsunuz. Araca Evet. doğru yüklenir bu. Evet. Aracın üzerindeki yükü azaltır. Evet, Anladım. çok güzel bir şey. Teşekkür ederiz abi bilgilendirme Ne için. kadar mesela böyle bir sistem, bir römork? Yani o çok değişken. Boya göre çok Boya göre. değişken. Boya Kiloya göre göre değişken. Yani 3,5 tona kadar. Zaten bizim gibi romorkçular 3,5 tona kadar Evet. çalışabilir. 3,5 tondan sonra dorse Anladım. Peki Savaş Ortamına Bey, göre. bu fren sistemini 5 metreye de uygulayabilir miyiz? uygulanabilir. Özel isteğe bağlıdır. Çok daha güvenli bir yolculuk. Bence çok Tabii daha yani. güvenli olur. Çünkü arabanız lüks bir arabaysa Aynen. diyelim ki hani onun fren sistemi elbette ki iyi olabilir ama arkanızda 750 kilo gibi bir şey taşıyorsunuz ve almış olduğunuz araba da arkada 750 kilo taşıyacakmış gibi bir dizayn edilmiyor. Evet. Lüks bir arabanız varsa da bu frenleme sistemi sizi belki Aslında bunu büyük bir lüks araba gibi hasardan sınırlandırma. Motor Can gücü güvenliği. düşük kalanlarda daha çok işe yarar diye düşünüyorum. Can güvenliği açısından Evet. fren gerekiyor. anladım. Aynen. Doğru söylüyorsunuz. Yani rampa aşağı inerken yağmurlu havada, karlı havada, her halükarda aracın üstündeki. Çünkü ayrı bir ekipman çektiğiniz için sizi iktirmeye çalışıyor. Evet. Sürükleme yapıyor. Evet. Anladım. Abi sana bir soru özel. Şimdi. At çek için en uygun tekneler kaç metreye kadardır abi? Maksimum. Şunu O römorka söyleyeyim. bağlı mı yoksa römorka bağlı değil mi? Yani mesela ben 7 metrem var.
Çünkü normalde At çek 4.95 4.95'te normal ideal mesela at çek için uygun standart Aynen. derler. Ama iyi bir römorkla bunu 7 metrelik 8 metrelik bir teknede de at çeki rahat yapabilir miyiz? İyi Şöyle dizayn, iyi söyleyeyim, bir yani teknolojide. Tabii ki mutlaka romork da önemli. Atacağın çekeceğin yer de önemli. Hı hı. Derin su, sığ su bunlar hep romorka yüklüyoruz ama Hı hı. iş orada değil. Atacağın yer de önemli. Anladım. Yani en kötü romork olur, derin su olur. Hemen zaten elinle çekersin koyarsın Evet. teknenin üzerine. Evet. En kötü romorka da koyabilirsin. Evet. Ama sığ yerde bunu başaramazsın. Evet. Biz Yani- Antalya'da bunun için biraz şanslıyız çünkü bizim Antalya'mızın denizi Fazla biraz yeriniz yok. fazla yerimiz yok ama Atacak derinliğimiz yüksek. Evet. Direkt çünkü denize girer girmez Oradan yükseliyor. kurtarıyor. Oradan kurtarıyor. Çünkü Aynen. 1 metre sonra 2 metre Rahat rahat yapabiliyorsun. olabiliyor ama yerimiz Evet. yok. Bizim Antalya'da sıkıntımız bu. Siz En büyük İzmir'de çok sıkıntı o. şanslısınız bu Evet. konuda. Şimdi başka örnek olarak İkisi yani anlatmak sormak istediğiniz, söylemek istediğiniz istediğiniz bir bir şey şey var varsa mı? onları ifade edelim. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Runmanlar, dingiller torsiyon dingil, Almandır. Evet. Bunların hangi romork olursa olsun Hı hı. 6 ayda bir deniz suyuna girdiği için runman değişimi Evet. idare eder demesin arkadaşlarımız. Evet. Yani Bu da önemli bir bunlarda çünkü karayolunda bunlar 4 sene gidebiliyor. Evet. Tatlı suyla temas ettiği için. Evet. Ama tuzlu su 6 ayda bitiriyor ömrünü runmanların. Anladım. Yani bunları Hulman. yaparlarsa yolda kalmaz Abi arkadaşlarımız. sizin tekneniz var mı bu arada? Var. Ne kullanıyorsunuz? Koca Usta'nın teknesi var. Koca Usta'nın teknesi. Evet. Yan tarafta. Balık için mi kullanıyorsunuz yoksa keyfi? Balık. Balık için kullanıyorsunuz. Çoğunlukla balıkçıdır zaten Koca Usta'nın teknesi. Koca Usta'nın teknesi. Ama keyifte Güzel. tabii sürat Peki sen de motoruna burada göre mesela de. önerecek olsan hangi tekneyi alırdın? Ben önermeyeyim. Ticari olarak mantıklı olmaz ya. Profesyonel Elit bir- olmazsa. Aynen öyle. Çünkü herkesle İş çalıştığım yapıyorsun, için değil her arkadaşımızın yani fuarda Anladım. teknelerini ben de Ya, inceledim. Güzel. ülkemizde Güzel çok tekneler kötü var. Yani Tekne çünkü yok aslında. Hepsi fena değil. Ya iyi tekne birkaç tane gördüm iyi tekne. Ama bu da bir de biliyorsunuz fiyat, performans, takacağım motor. şimdi kişiye bağlı da değişebiliyor. Yani Tabii ihtiyaçlarına göre de balıkçı değişiyor. tekneler var. Yani kayık türü tekneler var. Anlatabiliyor muyum? Yeni tekne alacak insanlar gelebiliyor. Onlar küçükle başlayalım, Çok doğru büyütelim söylüyorsun. diyor. Abi biz şimdi bir Türk mantalitesi var ya. Bizde şey olsun abi hepsinden olsun. Hepsi. Karışık olsun abi. Anladın Yok mı? abi. Biz onu seviyoruz ya hani. Aynen. Aynen. Ondan olsun, bundan olsun, şundan olsun biz karışık seviyoruz. Aslında ihtiyaca göre çoğunlukla tekneyi ne için kullanıyorsun meselesi Aynen çok öyle, önemli. aynen. Yani balık için kullanıyorsun ona göre bir Tekne aerodinamik, dizaynı ona bir dizayn olamaz. Tabii. Önemli, Yani değerli bir ayrıntılar, şeyler. Aslında çok önemli. Ama dediğim gibi her teknenin kendine özel Hı hı. bir şey var. Abi mesela ben dizaynı var. arabama römork taktıracağım. Birçok evrak, kürek bilmem ne işi olduğu için ben uzun sürer diyorlar. O süreç uzun sürer diyorlar. Yani böyle bir Şeki demiriyle ilgili mi bu? Evet. Evet. demedim. çeki demiriyle Şekil demiri alakalı. zaten ruhsata işleneceği için mecburen onları yapmak zorundasın. Evet. Yani çeki demirini işlediyse romork çekemezsin. Arabayı kapatmaya kadar Hı hı. polisimizin hakkı var. Şimdi o çeki demirin yeni dizayn böyle elektronik bir sistemle böyle mekanizmayla alttan çıkıyor, iniyor öyle bir mekanizma yapmışlar. Onlarla ilgili burada bir tane öyle bir şey görmedim. Hani Yani arabada yer çoğunlukla şey yapmaması şöyle için. söyleyeyim, ekonomik kısmını düşünmek lazım. Evet. Yani şimdi o parçanın maliyeti nedir veya normal çeki demirinin maliyeti nedir? Hı hı. Bunu gözlemleyeceksin. Herkesin ekonomisi bir değil çünkü. Evet abi. Bir arkadaşımız 100 bin lira verelim der, bir arkadaşımız 10 bin liraya çok Sen, gelebilir. Atıyorum 4.95 bir tekne sahibine. Yeni alacak, sahip olacak. Evet. Nasıl bir ömür? Kendini anlatıyor abi. Şimdi Kendini anlatıyor. abi. romorkumuz böyle bir romork. Evet. Olması gereken, Olması gereken at bu. çeki kolaylaştıran sürülmez sistemler. Makara sistemi. Bu makara... Arkadaşlar biraz önce römorkla ilgili bir Savaş abimizden güzel bilgiler aldım. Yani römork alınır tamam ama römork olması için önce arabaya çeki demiri takmak lazım. Çeki demiri olmadan römorkun bir manası yok. O yüzden şimdi burada güzel arkadaşlarımız var, kardeşlerimiz var. Onlar da size bu çeki demirleriyle ilgili bilgiler veriyor olacak. Bu siz Antalya'nın firması mısınız yoksa? Antalya. Antalya'da. Antalya'da. Nerede Antalya'da? Kepez tarafında. Kepez tarafında. Üst tarafında. Otogarın üst tarafında. Tamam. Orada tekne yapan yerler evet yeni açılıyor. Ya şimdi bu çeki demirlerin diğerlerinden farkını ben anlayamadım. Hepsi bana aynıymış gibi geliyor da. Bunlar sabit. Bunların bir takıp çıkarma mekanizmaları yok. Bunlar yatay çıkışlı bu çeki demiri. Bu dikey çıkışlı çeki demirleri var. Hı hı.
Şimdi bunların mesela boyutları şeye göre mi? Arabanın modeline göre. Arabanın modeline göre mi yoksa teknenin uzunluğuna göre mi? Yani Yani römorkun uzunluğuna göre mi? Evet. uzunluğuna göre. Römorkun uzunluğuna göre diyorsunuz. Yani şunla şu mesela şu kaç metrelik bir römork için, şu kaç metrelik bir römork için mesela? Ya şu an ben metresini tam olarak bilmiyorum. Atıyorum bu 10 metre, 7 metre Aynen. diyelim. 7 metre bu da 4.95 gibi geldi Evet. bana. Bu bir de hani arabaların arkasında şöyle kötü bir görüntü oluyor taktığın zaman Evet, mesela. evet. Hani böyle duruyor. Bir de şimdi arabalarımızda artık yeni arabalarımız hepsinde park sensörü olduğu için hani gelip giderken bu mesafeyi ölçmek biraz zorlaştırıyor. Şimdi bu herhalde yeni bir artık çeki demirlerin mekanik yani elektrikli sistemlerin dışında bir de böyle manuel sizin biraz gösterirseniz nasıl olduğunu ben de size şey yapıyor olacağım. bu yatay çıkışlı bu şekilde çıkıyor. Burada kötü bir görüntü var. Bunu herkes istemeyebilir. Oraya bir kapak belki yapılabilir. Plastik bir kapak yapılabilir Aynen. bence. Ya bunun için de mesela şurada çıkardığımızda gözükmeyen modelimiz var. Evet. Burası Bu da biraz daha güzel duruyor. aynen. Bu da Aa, bak dikey kilitli bir çıkış. sistem. Evet, daha güzel. Böyle direkt çıkıyor. Evet, bu daha iyi bir Takılması da çok sistemmiş. kolay, bu Evet, şekilde takılması da takılıyor. çok basit aslında. Bu iyiymiş ya. Çünkü arabada gerçekten kötü bir görüntü oluyor abi. Römork Evet. olduğu zaman ya. Yani kötü bir görüntü oluyor. Şimdi arkadaşlarım var söyleyemeyeceğim. Ama bir daha açıp takar mısın ya? Hoşuma gitti. Aynen. Bu şekilde çıktım sadece Ha. burası gözüküyor. Yani öyle bir çıkıntı yok. Evet, evet. Düz duruyor. Evet, güzel. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık bu Sağ arada. olun. Antalya için Antalya'yı bekleriz. Evet, Evet. firmamızın adı neydi? Antalya. Hasan. Hasan var. Hassan Mühendislik. Sahibi büyük ihtimalle Hasan. Evet. Sanayide sanayi yani anlayanlar için. Hassan. Güzel isim olmuş. Görüşürüz. Bir 3 sene önce çektiğimde 2000-3000 kişi izlemişti. Ama o zaman görüntü iğrençti. Bu sefer görüntü iyi.